Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Artık zamanı geldi ve lahana sarması yapacağız. Bol bol yiyeceğiz. Hemen başlıyorum. 3 adet orta boy soğan ve 3 adet de sarımsak ince ince doğruyorum. Soğanları da doğradım ve tenceremin başına geçiyorum. Tencereye 1 çay bardağı zeytinyağını alacağım ve biraz yağ ısınınca doğradığım soğan ve sarımsakları ekleyip kavurmaya başlayacağım. Soğanların biraz solması, kavrulması için yeterli. 2 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçasını ilave edip kavurmaya başlıyoruz salça kokusu çıkana kadar. Salçamız tamamen kavruldu. Şimdi üzerine 1 su bardağı bulgur ve 1 su bardağı pirinç ilave ediyorum. Arzu ederseniz sadece pirinçle de yapabilirsiniz ama bulgur ve pirinçle daha lezzetli olacak dolmamız. İyice kavurduktan sonra üzerine tuz, kimyon, pul biber ve karabiber ilave edeceğim. Bu baharatların miktarını siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben hepsinden 1,5 çay kaşığı ilave ettim. Şimdi içimize toplamda 2 çay bardağı kaynar su ilave edeceğim ve tamamen suyunu çekene kadar karıştıracağım ve pirinçlerin biraz açılmasını sağlayacağım. İç harcımız artık hazır. Suyunu tamamen çekti ve altını kapattım. Şimdi üzerine bolca kuru nane ekleyeceğim. Kuru naneyi 3 dolu tatlı kaşığı kullandım. Azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tamamen karıştırıp başka bir kaba alıp soğuması için kenara alacağım dolmamızın iç harcını. Üzerine de yarım çay bardağı kadar nar ekşisi ekliyorum. Ya da 3 yemek kaşığı diyebiliriz. Nar ekşisini, iç harcını daha sonradan ilave ediyorum. Pişirirken değil. Şimdi iç harcımı kenara alacağım. Sıcağı gidene kadar, soğuyana kadar. Biz bu arada lahanamızı kesip haşlamaya başlayacağız. Öncelikle lahanayı 3'e bölüyorum. Bu şekilde keserek yaparsanız haşlamanızda, parçalara ayırıp sarmanızda daha kolay olacaktır. 3'e böldükten sonra dış kenarda kalan parçayı 2'ye bölüyorum. Ortada kalan parçayı da 3'e bölüyorum. Gördüğünüz gibi kestiğim yerleri bu şekilde kestiğimiz takdirde çok rahat lahana haşlayıp saracağız. Ortasında sarılmayacak kısımları var. O çok sert olan, kalın olan kısımları ayıracağım. Daha sonra turşu kuracağım. Onu da göstereceğim sizlere. Büyük, genişçe bir tencereye suyumu aldım, kaynadı ve 1 tatlı kaşığı dolusu tuzu ilave edip artık lahanaları haşlamaya başlayabilirim. Birkaç parça halinde suya alacağım. Ne çok yumuşak olacak ne de sert.
Çok fazla haşlamayacağız çünkü sararken lahana elimizde parçalanmasın, erimesin. Kontrollü bir şekilde haşlayacağız. Alt üst yapacağız lahanaları. Yeterli haşlama derecesine gelince süzüp alacağız. Ve tüm lahanaları aynı şekilde haşlayıp bitiriyorum. Gördüğünüz gibi damarlı ve kalın olan yerlerini aldıktan sonra lahanalarımı süzdüm ve sarmaya başlıyorum. Bu kısmı biraz hızlı geçeceğim. Kenarlarını içe kıvırmadan sadece rulo yapacağız ve kesinlikle patlama, dağılma, pirinçlerin, bulgurların dışarı çıkma gibi bir durumu olmayacak. Birkaç taneyi daha göstererek devam edeceğim. İç harcını aldım. Sadece rulo yapıyorum hanımlar. Gördüğünüz gibi çok pratik. Fazla zamanınızı almadan çok güzel zeytinyağlı lahana sarması yapıyoruz. İnce uzun yapmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Evet. Bu şekilde devam edeceğim. Hepsini sarıp geliyorum. Dolmaların hepsi hazır, sarmaların. İçi pişirdiğim tencereyi yıkamadım. Onun içine direkt dizeceğim. Ama öncelikle haşladığım lahanalardan ayırdığım kalın yapraklarını, köklerini tencerenin dibine dizeceğim ki dolmamız pişerken dibine yapışmasın, daha kolay pişsin. Her yer aynı orantıda pişsin. Bu şekilde uçlarını birbirine denk getirerek tüm dolmalarımı tencereye diziyorum. Bu şekilde siz de dizerseniz kesinlikle içi dışına çıkmayacak, dağılmayacak. Çok güzel bütün halde çıkaracağız dolmaları. Buraya kadar beni izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Desteğinizi bekliyorum. Eğer lahana sarmasını bu şekilde yaparsanız çok kısa sürede ve çok pratik bir şekilde bir tencere sarma yapıp keyifle yiyebilirsiniz. Evet, hepsini yerleştirdikten sonra ocağın başına geçiyorum. Bir kaseye 1 yemek kaşığı domates salçasını alacağım ve üzerine yarım çay bardağı zeytinyağını ilave ediyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığından biraz az tuz, pul biber ekliyorum. Kaşığımla biraz karıştıracağım ve üzerine 2 çay bardağı kaynar suyu ilave edip salçamı açacağım. Sosumuz suyla birlikte inceldi, açıldı ve dolmanın üzerine gezdiriyorum salçalı sosu. Tekrar aynı şekilde biraz daha su ekleyip yaklaşık 4 bardak kadar kaynar su kullandım. Sosun hepsini döktükten sonra üzerine bir tabak kapatacağım. Su tabağın üzerine çıkması gerekiyor. Ağzını kapadıktan sonra kaynayan tencerenin altını kısıyoruz. Tam 1 saatte dolmalarımız pişiyor. Gördüğünüz gibi şimdi tabağımı kaldıracağım. Ben hiç kontrol etmedim. Şimdi kontrol edeceğim. Lahanalarımız pişmiş mi? Evet, çatalımız çok rahatlıkla batabiliyor. Zaten altını kapatmıştım ve bir 15-20 dakika dinlendirdim. Biraz sallıyorum, dolmalar hareket etsin. Şimdi servis tabağıma alabilirim. O kadar güzel oldu ki rengi ve inanın lokum gibi oldular.
yemelere doyamayacağız biz ailecek. Umarım sizler de beğenip benim bu dolma tarifimi, lahana sarması tarifimi denersiniz diyorum. Şimdi yakından da göstereceğim size. Rengi, kokusu, tadı harika oldu. Deneyen herkesin eline emeğine sağlık. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.